Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alveolar Line Bracelet yani Alveolar Line bilezik yapımını göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi parlament renginde kullanmıştım ben renkleri. Bu şekilde de yapabilirsiniz veya kolumdaki gibi siyah renkte de yapabilirsiniz. Bu dokuma bileklik için kullanacağım malzemeleri size göstermek istiyorum. Kullandığım kristallerin boyu 6 milimlik. Basık olanlarından kullandım. Çek kristali eğer kullanırsanız 5 milimliği öneririm. İnci kullanacaksanız 5 milimlik ya da 6 milimlik inci kullanabilirsiniz. Tabi doğal taş da kullanabilirsiniz. Kolumda gördüğünüz bileklikte sürgü kapama kullandım. Yani bu kapamadan ya da böyle korniş kapama dediğimiz yine sürgü tarzı. Dikmiyorsunuz bunda, direkt takıyorsunuz. Kanalımda birçok bileklik videosunda da bunu gösterdim. Bu şekilde giriyor içine. Kapağını da en son kapatıyorsunuz. Buradan da halka ve zincir isterseniz biraz geçiriyorsunuz. Tekrar küçük bir kapamayla kapatıyorsunuz. Bu çok kolay yapamayanlar için. Ama dikmek isterseniz bu sürgü kapamayı kullanabilirsiniz. Boncuk olarak 0-11 boyunda boncuk kullanabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz silindir kesimli. İkisi de marka olarak Miyuki markasının. Ama ben burada kullandığım Toho markasının yuvarlak kesimli boncuğuydu. Burada da Miyuki markasının yuvarlak kesimli boncuğunu kullandım. Elinizde diğer yuvarlak kesimli boncuklar varsa tabi düzgün kesimli olması gerekiyor. Onları da kullanabilirsiniz. İstediğiniz sağlam boncuk iplerini kullanabilirsiniz. Tabi boncuk iğnesi de gerekli. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bir miktar ip kestikten sonra stop boncuğu bir tane takıyorum boncuklar kaymaması için. Ve iğneme 13 tane boncuk ekleyeceğim. Burada elde dokuma tekniği yapacağız. Ve elde dokuma tekniğini eğer bilmiyorsanız sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak oradan nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz. Ve bir tane boncuk iğnemi aldım. İlk boncuktan aşağı doğru iniyorum. İlki biraz böyle zor gibi görünebilir. Aslında zor değil. Ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar bir tane boncuk iğnemi aldım. İkinci boncuktan giriyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Aşağı doğru indim. Aşağı doğru indikten sonra ipi ortaya alıyorum. Ve buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde. Tekrar iğnemi bir tane boncuk taktım. İpim bu yönde. Ve hemen boşta olan boncuktan aşağı doğru iniyorum. Ve ortadan giriyorum. Yani ipi ortaya alıyorum. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar bir tane boncuk iğneme takıyorum.
dördüncüdeyiz ve dördüncü boncuktan, yani hemen yanındaki boş olan boncuktan giriyorum. İpi boncukların arasına alıyorum ve yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi beşincideyiz ve bir tane daha boncuk aldım iğneme. Hemen boşta olan 5. boncuktan giriyorum. Aşağı doğru indim. İpi ortaya aldım ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. İşlem bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna gelene kadar, yani 13 boncuğu bu şekilde tamamlayacağız. Ben yapıyorum, sizler de yapın. 13 sırayı da tamamladım. Şimdi eğri gibi oldu ama birazdan düzelecek. İpim yukarıda. Aşağıdaki boncukların içinden sonuna kadar gidiyorum. Dikkat edin, atlamayın boncukları. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Ve tekrar aşağıdan yukarıya doğru çıkacağım ve buradaki sırayı da boydan boya gidiyorum. Evet, kontrol ettim. Ve gördüğünüz gibi daha düzgün oldu ve sağlam oldu aynı zamanda. İsterseniz bunu bir sıra daha yapabilirsiniz veya ikinci sırada bırakabilirsiniz. Ben biraz daha devam etmek istiyorum. İpim ilk boncuktan çıktı ve bu yönde. İğneme bir tane kristal, yani çiğ kristali, bir tane de boncuk olarak aldım ve aşağı kadar indiriyorum. Bu şekilde. Boncuktan değil, sadece kristalden aşağıya iniyorum. Ben şöyle biraz kaydırayım, daha rahat görün. Aslında o boşluğu bırakmamak gerekiyor. İpin yönü, alttaki ipin yönü bu taraftan çıktığı için tersinden, yani diğer yönden giriyorum. Aslında içinde boncuğun bir tur dolaşmış oluyoruz. Şu şekilde bolluğu alalım. İpim tekrar bu yönde ve tekrar yukarıya çıkıyorum kristalin içinden. İpimiz şimdi kristalde ama tekrar boncuğun içinden giriyorum. İlerlemek için. Ve sabitlemiş olduk. Ve iğneme 4 tane boncuk takıyorum tekrar. Aşağı kadar indirdim. Şimdi burada yapmamız gereken, bu ilk boncuğu saymayacağız. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüden giriyoruz. Dördüncüden girdik. İpi çekiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi dokuma yapmamız için boncuğun arasını alacağız. Şöyle boncukların. Ve hemen yukarıya doğru çıkıyorum. Ve bu şekilde sabitlemiş olduk.
Ve tekrar bir tane boncuk iğnemi alıyorum. Hemen yanındaki boncuktan aşağı doğru indim. Ve ipi ortaya aldım. Yukarı doğru çıkıyorum. İkinci dokumamızı da yaptık. Tekrar bir tane boncuk aldım. Hemen yanındaki boş olan boncuktan aşağı iniyorum. Ortaya aldım. Tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Üçüncü dokumayı da yaptım. Tekrar bir tane boncuk iğnemi alıyorum. Hemen boştaki yanındaki boncuktan giriyorum. İpi ortaya aldım. Tabi boncuğu düzeltelim. Buradan yukarı doğru çıkacağım. Dört tane oldu. Şimdi son 5.'yi de yapacağım. Bir tane boncuk iğneme takıyorum. Hemen yanındaki burada boşta olan boncuktan girdim, aşağı doğru indim. Sırayı kesinlikle şaşırmayın, sayılar tutmaz yoksa. İpi ortaya aldım ve yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle baktığımızda orta kısım 5 tane olacak. 1 2 3 4 5. Burası da 1 2 3, ilk taktığımızda 4 olacak. Yani toplamda 9 tane boncuk oluyor. Şimdi burada da 4 tane boncuk kaldı. 13'e tamamlamış olacağız. İğneme 4 tane boncuk ve bir tane çek kristali takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Burada en sondaki boncuktan giriyorum ve aşağı doğru indiriyorum. Burada tekrar aynı baştaki gibi oluyor aslında. İçinden dolaşmış oluyoruz. Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle yapayım. Burada hemen devam etmiyoruz. Çünkü ipi ilk boncuğun arasına almam lazım. İlk boncuğun arasına alıyorum ve aşağı yönde iniyorum. Bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya devam ediyoruz ve iğneme bir tane boncuk taktım. İpim aşağı yönde. Ben yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Ve ilk dokumayı burada yapıyoruz. Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar bir tane boncuk iğneme takıyorum ve hemen yanındaki boncuktan aşağı doğru iniyorum ve ipi orta kısma bu şekilde alıyorum. Tekrar buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Yani aşağıda gösterdiğim aslında aynı dokuma işlemine devam ediyoruz ve bir tane boncuk aldım. Üçüncü dokuma işlemini de yapıyorum. Aynı şekilde karıştı ipim. Şöyle ve araya alıyorum. Tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Ve burada toplamda 3 tane dokuma yapmış oldum. 4 tane boncuk aldım. Bir tane de çek kristali aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Burada yapmamız gereken, dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sıraları şaşırmamamız lazım. Burada sayacağız. Şimdi şurada 3 olduğuna göre orayı saymayacağız. 1, 2, 3 ve 4. Yani aslında aşağıdaki dokumadan, yani saydığımızda tam orta kısmı oluyor.
Hani 5 tane yapmıştık ya. Üçüncüsü oluyor yani. Oradan giriyoruz. Buradan da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7.'den girmiş oluyorum. Bu şekilde giriyoruz. Ve buradan direkt yukarıya çıkıyorum. Burada hemen devam etmiyoruz. Yine boncuğun arasına alıyorum. Ve yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar iğneme 4 tane boncuk takıyorum. Ve burada saydığımızda, buradan sayalım daha iyi olur, karışık olmaz. 1, 2 ve 3. Üçüncü boncuktan giriyorum. Bu şekilde. Ve burada boncuğun arasından geçmem lazım. İlk boncuktan şöyle geçiriyorum. Ve buradan ilk boncuktan yukarı doğru çıkacağım. Bu şekilde. Şimdi bu kalan 2'yi de yine dokuma yapacağız. Güzel oldu. Şimdi diğer sıraya geçeceğiz. Burada da sadece yapacağımız işlem bütün boncukların üzerine dokuma yapacağız. Yani 13 tane oluyor. Bir sıra bu şekilde boş olarak dokuma yapıyoruz. Ve iğneme bir tane boncuk aldım. İpim aşağı yönde. Ben yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Düzeltiyorum. Ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. İkinci boncuğa girdim. Aşağı doğru iniyorum. Ortaya alıyorum ipi. Ve yukarı doğru çıktım. Bu şekilde devam edelim. Ben devam edeceğim. Sizler de devam edin. Son sırayı da bitirdim. Buradan saydığımızda 1, 2, 3 oldu. Aklınızda bu şekilde hep kalsın. Üçüncüden sonra kristale başlayacağız. Burada biraz renk değişimi yaptım. Tekrar bir tane çek kristali ve bir tane boncuk iğneme takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Burada hemen kristalin içinden geçiyorum. Şöyle göstereyim. Kristalin içinden geçiyorum. Aşağı kadar indim. İp bu yönde. Umarım rahat görebiliyorsunuzdur. İp benim tarafımda. Ben hemen tersinden geçiyorum. Bunu yapmamın sebebi hem daha düzgün olması hem de içinden bir kez daha dolaşmış oluyoruz. Ve tekrar alttan kristalin içinden yani yukarıya doğru çıkıyorum. Burada hemen tekrar boncuğun içinden geçiyorum. Bu şekilde sabitledik. Ve iğneme 4 tane boncuk taktım. Burada sayıyoruz. Bu ilk sırayı saymayacağız. 1,
2, 3 ve 4. Dördüncü boncuktan giriyorum. Yani 5. boncuk oluyor aslında şöyle saydığımızda. Girdim. Burada düzeltiyorum ve boncuğun arasından ipi bu şekilde geçiriyorum. Dokuma olabilmesi için. Altta da ilk başta da öyle yapmıştık. Şimdi burada 5 tane olana kadar dokuma yapıyoruz. Bu ilkini yaptık. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Ve bir tane boncuk iğnemi taktım. Tekrar aşağı doğru indim. İpi ortaya aldım. Ve yukarıya doğru çıkıyorum. Ben bu orta kısmını 5 tane olana kadar devam ediyorum. Sizler de devam edin. Evet, şimdi 5 tane dokumamız bitti. Ve aşağı kısımdan da bakalım. Şuraya kadar 5 tane dokuma yapmışız. Sonrasını sayacağız. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane boncuk takacağız iğnemize. Ve bir tane de kristal takmışız. 4 tane boncuk ve bir tane kristal. Ve buradan ilk boncuktan giriyorum. Zamanla bu sıralamaya alışacaksınız. Tabii bunu bilmeyenleriniz için söylüyorum. Araya alıyorum ipi ve kendime doğru geçiriyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi burada yaptığımız gibi, yani bu sırayı yapmışız böyle ve üstüne 3 tane dokuma yapmışız. Bir tane boncuk aldım iğnemi. Burada dokuma yapıyorum. Aşağı doğru indim. Tekrar yukarı doğru çıkacağım. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aşağı iniyorum. Ortaya alıyorum ipi ve yukarı doğru çıkıyorum. Ve bir tane boncuk iğnemi aldım. Hemen boşta olan 3. boncuktan giriyorum. Ortaya alıyorum ve yukarı çıkıyorum. 4 tane boncuk iğneme taktım. Bir tane de çek kristali takıyorum. Burada orta kısmı buluyoruz. Orta kısımdan giriyorum. Yani 3. boncuk oluyor. Şöyle sayarsak 1, 2 ve 3. 3. boncuktan girdim. Tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Ve burada araya alıyorum ipi ve buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Ve tekrar iğneme 4 tane boncuk aldım. Şimdi burada orta kısımdayız. 3. boncuktan aşağı doğru iniyorum. Şöyle elimizde düzeltelim. Araya alıyorum ipi ve buradan
yukarıya doğru çıkıyorum. Ve geri kalan 2'yi de şurada 2 boşta olan 2 boncuğu da tekrar dokuma yapacağım. Bir tane boncuk aldım. Aşağı doğru iniyorum. Ve ortaya alıyorum ipi. Buradan yukarıya doğru çıktım. Ve son boncuğu da alıyorum. En sondaki boncuğa girdim. Ve buradan ortasını alıyorum. Şöyle düzeltelim. Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde. Bu sırada bitmiş oldu. Böyle ilerleyecek aslında. Bunu bilmeyenleriniz için söylüyorum. Bilmeyince her şey zordur insana. Bu şekilde devam edecek. Tekrar videoyu başa alıp aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bilekliğinizi yapabilirsiniz. Eğer sizler de bu bilekliği yaparsanız bizimle de paylaşabilirsiniz. Instagram hesaplarımdan beni etiketleyebilirsiniz ve bu şekilde hepimiz hep birlikte görebiliriz. Çok mutlu olurum tabii ki ben de. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Tabii yorumlarınızı da bu videonun altına bırakabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.